Şu an Müzeler Adası'nın hemen girişindeyiz. Herkese selamlar. Videonun geri kalanında pek çok şeyi anlatacağız ama bir giriş yapmak istedik. Biz Berlin seyahatimizde 3 günlük Berlin kart kullandık ve çok işimize yaradı. Avrupa'nın birçok şehrinde yürüyerek gezmek şehir merkezine yeterli oluyor ama Berlin gibi biraz daha büyük, daha metropol şehirlerde birkaç tane toplu taşıma kullanmak çoğunlukla gerekiyor farklı yerlere gideceğiniz zaman. Biz 3 günlük bir welcome kart aldık. Bu kartı da teşekkür ederiz. Berlin Welcome Card bize hediye etti. Biraz böyle işbirliği gibi oldu. Onu da belirtelim. Videonun devamında size gezdiğimiz yerleri gezerken anlatmaya devam edeceğiz kartı ama böyle samimi küçük bir giriş yapalım istedik. Berlin'de birçok yere giderken metroyu kullansak mı, bileti nereden alacağız, hangi bileti almamız lazım gibi böyle bir şüpheye düştüğünüz anlar olabiliyor. Bazen Almanya'da toplu taşıma işleri karmaşıklaşabiliyor. Ya da bazen bir döner yemeye bir durağa gidip gelmeniz gerekiyor. Bu da ekstra bir maliyet demek. Acaba gitmesek mi tekrar 2-3 euro harcamasak mı falan diye düşündüğünüz zamanlarda günlük bilet almak avantajlı oluyor. Tek tek günlük bilet de alabilirsiniz sahip kaldığınız gün boyunca. Ya da bizim yaptığımız gibi Berlin Welcome Card alıp içine müzeleri de dahil ederek böyle topluca tek bir biletiniz olabilir. Biz öyle yaptık. İlk gittiğimiz günden son gün havaalanına gidinceye kadar tek bir biletimiz vardı. Her gittiğimiz yerde cebimizde olduğu için bilet alacağız mı ne yapacağız gibi bir derdimiz olmadı açıkçası. Hem aynen öyle. Hem strese girmemiş olduk hem havaalanına tekrar gitmekte kullanmak bence bayağı büyük bir artısı. Ayrıca Ahmet'in dediği gibi yine müze tarafında hiç beklemeden bu ne kadarmış pahalıymış deyip böyle girmekten vazgeçmemizi engelledi. Bunun da yanı sıra bu arada kendi satıldığı yerlerde orada mesela hediyelikler bir şeyler alırken de indirimler var. Başka bir sürü çok ciddi güzel indirimleri de var. Yani zaten Berlin'de bayağı bir ulaşım aracı kullandık biz açıkçası. Çünkü Hauptbahnhof'ta oteli tuttuk. Çok yakında oraya. Ve çok fazla gezilecek yer var. Çok fazla gezilecek yerin hepsi yan yana değil. O yüzden ne yapalım? Metroyu da kullandık, onu da kullandık, bunu da kullandık. Her şeyi kullandık. Yani biz bayağı böyle suyunu çıkarmış olabiliriz bir yani toplu kartı. biletimiz var diye bazen sıcakta 2 durak gitmeyelim deyip hemen 5 dakikalık yürüme mesafesiyse bile bir otobüse bir şey atlayıp hemen gittik falan. O yüzden bayağı iyi oldu günlük bilet almak Berlin için. Kesinlikle. Bir de Berlin Welcome Kart'ta ekstra %25, %30 indirim yapılan küçük aktiviteler, restoranlar vesaire şeyler de var. Televizyon kulesine çıkmak dahil değil ama %25 indirimli. Birkaç tane böyle daha Hupanopoflar vesaire. Öyle indirimlerde küçük küçük size gitmeyi düşünüyorsanız bu paranızı karşılayacak şeylere dönüşebilir. Aynen, evet. Şimdi hep beraber Berlin'i gezmeye başlayalım. Videonun geri kalanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Berlin Müzeler Adası bölgesi arkamda gördüğünüz Berlin Katedrali'ni de içine alan 3-4 müzenin olduğu böyle gerçekten bir ada halinde bir yer. Kanallarla ayrılmış. Köprüyle geçiliyor. Bizim indiğimiz Herkeschermarkt durağında inip buraya yürüyüp şu köprüden geçebilirsiniz. Bizim daha önce de bahsettiğimiz gibi Berlin Welcome kartımız var 3 günlük. Bunun içinde toplu taşıma vardı. Buradaki müzelerin de biletleri bunun içinde geçerli. Bunun için Welcome Card artı müzeye dahil olan bilet almanız lazım. Ayrı ayrı fiyatlarını şu an hatırlamıyorum. Onları muhtemelen bahsetmişizdir. Orada kontrol edebilirsiniz. Burada şimdi müzeleri gezdikçe hangi müzenin ne kadar olduğunu söyleyeceğiz. Bu fiyattan düşeriz. Bakarız müze kartı almak gerçekten mantıklı hale geliyor mu? İçerideki müzeler böyle Pergamon Müzesi şu an kapalıymış. Neues Müze'ye gideceğiz şimdi. Gideceğimiz müzede daha çok Mısır ve Mısır tarihiyle alakalı şeyler var. Mumyalar, parşömenler vesaire şeyler gördük. Nefertiti'nin büstü varmış içeride, onu gördük. Şimdi şu köprüden geçip oraya doğru bakacağız. Buraya gelince biraz daha böyle tarihi bir yere gelmiş gibi hissettik. Dünkü Alexanderplatz'tan sonra orası biraz da moderndi çünkü. Bu böyle çok bayağı kocaman, ihtişamlı duruyor. Şu dom bayağı büyük yani.
Şimdi tek tek bunlara girip bakacağız. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Biz kartımızı Berlin'in ana tren garı Hauptbahnhof'taki turist info ofisinden aldık. İçerideki ekip gerçekten çok yardımcıydı. İsterseniz bilet makinelerinden veya online olarak da kolayca alabiliyorsunuz. En önemli kuralı unutmayın. Fiziksel kart aldıysanız ilk binişte mutlaka o sarı validasyon makinelerini okutmanız gerekiyor. Süreniz o anda başlıyor ve bir daha okutmanıza gerek kalmıyor. Welcome Kart'ın 3 çeşidi var. Birincisi toplu taşıma ve şehirde çeşitli indirimler sunuyor. 48 saatten 6 güne kadar seçenekler var. Sadece toplu taşıma bileti almakla neredeyse aynı fiyata geldiğinden bu bilet de avantajlı olabilir. Bizim gibi dönüş uçağınız varsa havaalanında dahil olduğu için ABC bölgesini tercih edebilirsiniz. Ama unutmayın, biletin onaylandığı andan itibaren havaalanına vardığınız süre biletin aktif süresi içinde olmalı. Biz 72 saatlik Museum Island versiyonunu tercih ettik. Çünkü müzeler arasındaki 5 büyük müzeye ücretsiz girmek istiyorduk. Bu biletin sadece 72 saatlik seçeneği var. Klasik karttaki avantajlara ek olarak buna müzeler dahil. Sadece toplu taşıma ve genel indirimler yeterli geliyorsa klasik versiyonu da tercih edebilirsiniz ama müzelerle birlikte fiyatını hak eden bir bilet. Bir de her şey dahil seçeneği var ama bütçenize ve Berlin'den beklentinize uyuyor mu almadan önce kontrol etmek isteyebilirsiniz. Televizyon kulesi, Opanopov otobüsler ve diğer ziyaret edilebilecek yerlere de gitmeyi düşünüyorsanız bu bilet tercih edilebilir. Gitmeyi düşündüğünüz bir etkinlik varsa açıklamaya linki bırakıyoruz. Tüm listeyi inceleyebilirsiniz. Şu anda böyle zaten şey olarak çok şık. İşte direkt nehre doğru bakıyor. Kolonları çok güzel gerçekten görünüyor. Bahçe de böyle çok tatlı. Şuradaki heykeller de bayağı havalı heykeller yani. Burası işte bu arada Alte Art herhalde. Aynen içine bir girip göreceğiz. Bu da zaten Berlin kartı dahil. Hadi ilk müze. İçeride görüşmek üzere. Bir tane tablo var. George Brandes diye. Korint'in çizdiği bir tablo. Adam 83 yaşındaki bir filozof. Korint'in arkadaşı. Korint güzel bir şey çizmiş gibi göstermiş. Adam bakmış demiş ki ya bu nasıl bir tablo yani bu benim varoluşuma yapılan en büyük hakaret falan tarzı. Adam öldükten sonra bile o kadar yasını tutmamış neredeyse. O kadar hiç sevmiyormuş bu fotoğrafı. Fotoğraf değil tabloyu pardon. Öyle işte komik. Şimdi Alte Müzesi'nden çıktık. Hem alt katında hem üst katında özel sergiler vardı. O yüzden aslında dışını dolaşmaktan başka bir şey yapmak istiyorsanız içindeki her şey ücretli. Bizde oldu, tüm her şeyi içeren müze kartından olduğu için ekstra 4 euro istediler kişi başı. Biz de hadi o 4 euroyu verelim o zaman. Hani bari bir içine girmiş olalım, gezelim diye yaptık. İçinde çok fazla tablolar var, heykeller var falan gibi. Farklı bayağı ilginç bir müze. Gerçekten şık.
Ama çok keyifli bir müze bence. Tek bir eleştirim var. Audio guide bu arada ücretsiz. Çok uzun açıklama. Yani her bir şey için 3 dakika açıklama sesi var. Dünya kadar şey var orada bakacak. Bence bir şeyi en iyi anlatan, en kısa şeyde en güzel bilgiyi verendir. O yüzden çok uğraşmamışlar gibi geldi bana. Bir de Osman Hamdi Bey'in bir tane eseri var. Evet, o içeride. aynen. Osman Hamdi Bey'in de eseri var içeride. Onu da söyleyelim. Onun fotoğrafını koyarız belki. Bunun ücreti müzenin 14 euro normalde. Evet. Müze kartı bedava. Müze kartı Müze 14 kartı artı 4. yoksa 48 ödedi adam iki kişi. tane. iki O ama kişi için. hepsine ödedi. Yani aslında müze kartı 24 euro olduğu için 48 Tamam. ödedi adam. Okey. Yani buraya eğer gelmek istiyorsanız 14 artı bir de işte özel sergi olduğu için 4. Özel sergi yoksa normal 14 ödersiniz muhtemelen. Müze kartı da 24 euro dedi. Ya ama özel sergi olmadan bizi içeri sokmadılar yani. Dediğim gibi sadece burada dolaşmak. Adama sordum, dedim ki paralı olmayan bir yer yok mu? İçeride yok dediler. 2 kere farklı insanlara Evet, sordum. Eylül'e kadar varmış. O Eylül sonuna Evet, kadar. Eylül'den sonra gelirseniz belki başka bir sergi olabilir ya da boş da olabilir, bilmiyorum. Şimdi biz buradan Hemen dibindeki Şuraya Noyes Noyes Müzesi'ne Müze'ye geçeceğiz. Bu biraz girelim. daha Mısır'dır, şudur budur tarzı bir içeriğe sahip. haydi girelim o zaman. Öyle var ama nasıl işliyorlar değişik değişik müzeleri? Neos Müzesi'm hemen Arte Galeri'nin yanındaki müze. Biz az önce şuradan girmiştik. Buradan girince birinci kata giriyormuşsunuz. Aslında ön tarafta bir girişi daha var. Ama çok fark etmez yani. Biz birden girdik. Sıfıra inip 3'e çıktık geri. İçerisi bayağı dolu dolu bir müze. Hani vakit ayırmak isteseniz gerçekten bu galeriden bile çok vakit ayırabilirsiniz oraya. Kat kat ayırmışlar. Böyle bir şeyi de var ama tabi Almanca. Yine de az çok şeyi anlıyorsunuz yani hani nerede ne olduğunu biraz şekillerden de gösterdiği için. 4 farklı kat vardı. En alt katta Mısır'ın bu piramitlerden önceki ve piramitlerden sonraki zamanıyla alakalı bayağı bir şey vardı. Yani oralardan toplayıp getirmiş. Aslında müzenin içindeki birçok şey işte Türkiye'nin batı tarafından, Mısır'dan, işte Troya vesaire Çanakkale tarafından ya da Yunanistan'dan toplanıp buraya getirilmiş eserler. Bayağı büyük bir tarih müzesi, arkeoloji müzesi yaratılmış aslında. En alt katta onlar var. Birinci katta daha çok Troya ile alakalı şeyler vardı. O yüzden biraz bizim alışık olduğumuz Ege'deki antik şehirlerde görmeye alışık olduğumuz şeylerin benzerleri ve hatta bazen daha gelişmişleri vardı. Hatta bir yerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan işte belli bir altın karşılığında bu eserler alınmıştır gibi bir anlatım var. Hatta birinci katta ilk girdiğimizde gördük onları. İkinci katta da Nefertiti'nin büstü var. Çok fazla şey var aslında ikinci katta. Gezmeye başladığınızda Mısır'la alakalı, işte Roma'yla alakalı, Antik Roma'yla alakalı çok fazla şey görebiliyorsunuz. Ama içlerinde en büyüğü, yani daha doğrusu en önemlisi Nefertiti'nin büstü. Onun çok yakından fotoğraf çekmemize izin vermediler. Biraz uzaktan çektiriyorlar. Herhalde hani fotoğrafta olsa yanlışlıkla flash açılır falan diye hiçbir şekilde şey yapmasını istemiyorlar. Üçüncü katta da o bir tane şey vardı. Altın şapka gibi bir şey. O şapkada böyle şey. Üst kısmı güneş, orta kısmı ay, alt kısmı da böyle Venüs, bir gezegenleri anlatan bir şey yapmışlar. Böyle 365 günü simgeleyen kocaman bir altın bir şapka. Yani kim giydiği konusunda çok emin değillermiş. Muhtemelen işte törenlerde vesaire kullanılıyor. Geri kalan zamanda işte birileri taşıyor onu gibi görünüyor. Çünkü çok ağır ve gösterişli bir şey. Bir şey de var. Firavun şeyleri. Ha evet, Firavun'un böyle işte Firavun ve o zamandaki mezarları, işte mumyaları ve mumya göremedik aslında içeride ama mumyanın saklandığı böyle kaplar, işte mezar taşları ya da onları tek tek korumak için kullandıkları ayak, kafa, vücut gibi şeyler vardı. Bir de fosiller vardı. Üst katta bir tane elk gördük. Birkaç tane de işte insanla alakalı şeyler gördük. Kemikler veya bronz çağı vesaire. Yani bina komple böyle bronz çağından sonraki çağlara kadar, şimdiye kadar gelen arkeolojik bir sürü eser içeriyor. Buraya bence girmenizi öneririm. Aşağı yukarı bunun kadar bir fiyatı var. Ama bu ikisine girmek yerine müze kartı almak aynı paraya geliyor neredeyse. O yüzden diğerlerini gezmeyecekseniz bile bu... Onu şu an hatırlamıyorum işte. Onun fiyatı da şuraya yazacağım, şimdi 12 aklımda kalmamış. 14 burasıydı. Aşağı yukarı 14-15'te o var.
Yani ikisini hadi zaten 29-30 ediyor. İki müze burada var. Şimdi birazdan Altes Müzesi'ne gideceğiz. O da herhalde eski müze demek. O da Bizans ve Roma döneminden eserler varmış. Onu belki hızlı gezeriz. İçi ne kadar yoğun bilmiyorum. Burası kadar güzel mi? Şimdi biraz yorulduk. Berlin Domu'nun arka tarafında bir kafe varmış. Bir gidip orada kahve ve bulabilirsek tatlı vesaire bir şeyler yiyeceğiz. Bu tarafa devam edelim. Şu an Altes Müzesi'nin oradayız. Eski müze yani. Az önceki yeni müzeydi. Karl Friedrich Schinkel tarafından 1830 yılında yapılmış. Prusya'nın ilk müzesi olması açısından önemli bir bina. Binanın zaten böyle mimarisi çok güzel dikkat ettiyseniz. İçinde de Roma, Bizans döneminden kalma böyle sanat eserleri ve heykeller varmış. Biz müze kartımızın içinde olduğundan buraya da bir uğrayacağız. Az önce buranın arkasında hemen kilisenin arkasında küçük bir kafede mola verdik. Biraz dinlendik. Güzel bir kafeydi. Kilisenin bu arada buraya gelmişken onu da gösterelim. Yapısı çok güzel. Mimarisi bayağı böyle büyük. Bu üst tarafına çıkılıyor ama tabii ki merdivenle çıkılıyor. Çıkmayı göze alıyorsanız çıkabilirsiniz. Bugün hava bayağı güzel. Bu parkta da zaten bayağı insan var. Geniş bir alan. Böyle gelip oturup dinlenebilirsiniz. Şimdi müzeye gireceğiz. Müzenin böyle binası benim çok hoşuma gitti. Diğer öbür müze binalarına kıyasla ben en çok bunu beğendim şu anda. İçi nasıl bilmiyorum. İçine girince göreceğiz. Bu da yaklaşık 12-13 euro gibi bir ücreti var bu arada. Yani aslında çoktan müze kartı fiyatı çıkmış oluyor birine daha girince. Arka tarafında başka müzeler de var ama oralara çok bakmayacağız şimdi. Şurada falan. Altes Müzesi'ne gireceğiz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bence en güzel bina bu değil. Bununkiler çünkü kirli gibi görünüyor. Ben öbür ilk girdiğimiz şeyi daha çok beğendim. O Arte National olan. Birazdan Bode Müzesi'ne gideceğiz. Sizce Evet. hangi binanın dışı daha güzel? Yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Şimdi Altes Müzesi'nden çıktık. Burası 2 katlı bir müze öncesinde bahsettiğim gibi. Alt katı Türkiye ve Yunanistan tarafına ayırmışlar. Üst kat biraz daha İtalya ve Fransa tarafı gibiydi. İçerisinde neredeyse komple bir şey. Heykel müzesi gibi. Evet daha çok heykel Heykelden var. başka birkaç işte eşyalar, vazolar vesaire var Aynen ama tabak mabak, çanak. çoğunlukla böyle Roma ve Bizans dönemi, işte antik dönemler, antik Evet. Yunan dönemi heykelleri. Bayağı güzeldi ama değil mi? Ne Evet düşünüyorsun? gayet güzeldi. Kleopatra ile Sezar'ın da heykeli var büst olarak ama
Yani yan yana koymuşlar. Sezar'ınki böyle siyah renkte gibi bir mermer gibi bir malzeme. Kleopatra ise bembeyaz. Yani insanların aslında genelde tanıttığının aksine makyajla halini de yapma gibi bir şeyleri olmamış falan bu tarafta. Zaten buradakiler aslında aşırı süslü de değil. Evet. Yani bir önceki müzede mesela bir sürü işte gözleri sürmeli şeyli falan Mısır'dan çıkan şeyler olduğunu ya da Mısır'dan etkilenen şeyler vardı, eserler. Buradakiler daha sade. Genel olarak alışkın olduğumuz işte düzgün kaslı erkek vücutları, güzel kadınlar falan gibi. İşte çıplaklığı da bolca görebileceğiniz ama çok güzel yapılmış yani eserler. Genel olarak suratları falan da çok Evet, güzel. Yani netti saçları, bayağı yani. maçları böyle şey falan. Bir de alt katta o Türkiye'nin olduğu kısımda böyle gezerken çok fazla şey işte bildiğimiz aslında antik kentlerdeki çok düzgün korunmuş heykeller var. Belki Evet. Türkiye'de kalsaydı böyle korunmazdı ama bir yerde şey yazıyordu özellikle o Türkiye kısmında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun heykelini Osmanlı İmparatorluğu'nun haritasını koymuşlar. Üstüne de hani bunların Berlin'deki müzede olması legal mi illegal mi gibi bir şey anlatmışlar. Koç Üniversitesi'nin bir enstitüsüyle kurdukları bir enstitüyle birlikte Berlin bu müze ortak çalışıyorlarmış. Hani bunların burada olması legal mi, işte hangi şartlarda getirildi, çalındı mı yoksa hani bir anlaşmayla vesaire mi alındı gibi farklı şeyleri de inceliyorlarmış bir yandan. Ama taşınırken de bu arada Osmanlı tüm kanunlarına uygun olarak taşındığına dair notlar da Evet. vardı. Hani şeyi de söylemişti hani biz bunları getirdik ama biz bunları hani legal bir şekilde mi burada tutuyoruz bir yandan da onu araştırıyoruz hani merak etmeyin gibi bir şeyi de anlatmak istemişler. Güzel bir müze. Yani Evet bence de. bayağı bir vakit geçirdik kaç saat oldu bilmiyorum ama burası böyle meydan olarak da güzel. Kiliseye girmedik ama tam böyle bizim oturduğumuz gibi bunun böyle merdivenler üzerinde oturursanız şöyle bir manzaranız olacak. Onu da şöyle göstereyim. Çimlerde de bu arada oturabilirsiniz. Ben Kenemene muhabbetlere çok çıktı son dönemde diye bir tık çimlerden çekiniyorum. Yoksa direkt çime otururduk yani. Saat de bu arada 3'e geliyor neredeyse. Sabah 10-10.30 gibi geldik herhalde değil mi bu tarafa? Evet, Yani 5 evet. saattir falan buradayız. Bode Müzesi'ne girmedik. Şimdi giderken ona bakacağız. Oradan sonra da bir yemek yemeye gideceğiz. Evet, döner yiyeceğiz. Evet, bir döner yiyeceğiz. Almanız. Berlin'e geldiğimizden beri hiç döner yemedik. Hadi o zaman Bode'nin oraya gidelim. Sonra da bir yemek yiyelim. Görüşürüz. Şu an Bode Müzesi'nin oradayız. Bergama Müzesi, yani Pergamon Müzesi olarak geçen müze kapalı olduğu için şu arada, ikisinin arasında. Evet. Bode Müzesi'ne geldik. Şu an Bode Müzesi'ne girmeyeceğiz çünkü aslında adadaki diğer müzelere benzer bir müze. Ve Google Maps'ten baktığımızda hani dışı içinden daha güzel gibi yorumlar gördük. Biraz çok fazla vakit harcadık ve benzer bir müzeye daha girmek istemedik açıkçası. Sizin vaktiniz varsa o Berlin kartla veya o günlük müze biletiyle buraya da girebilirsiniz. Bode Müze'de yine Bizans dönemine ait eserler var. Farklı olarak numizmatik sergisi de varmış, yani para koleksiyonu da varmış. Eğer ilgi duyuyorsanız özellikle eski çağlardaki bu yana gelen paralarla alakalı Bode Müze'yi de tercih edebilirsiniz. Bode Müze'ye de uğradıktan sonra Müzeler Adası'ndaki geziyi aslında bitirmiş oluyoruz. Buradan içeri doğru devam edip geldiğimiz duraktan geri binip Brandenburg tarafına gideceğiz. Ama önce oradaki bir Gemüse Kebap'ta bir döner yiyeceğiz. Berlin döneri yiyelim dedik gelmişken. Daha hiç yemedik. 2 gündür buradayız. Berlin Welcome Card hem müze gezmek hem de her gün kaç tane bilet ihtiyacımız olacak düşünmeden gezmek istediğimizden bizim için güzel bir tecrübe oldu. Berlin'de gezdiğimiz diğer yerler ve yemek tavsiyelerimiz için Berlin Vlog videomuza da bir göz atmak isterseniz kanalımıza uğramayı unutmayın. Başka bir şehirde görüşmek üzere. Bol yolculuklu günler.